Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusunda direksiyona biraz değineceğiz. Direksiyon nasıl pozisyonları, direksiyon pozisyonlarken karşımıza çıkabilecek bazı hatalar. Bunları nasıl çözebiliriz? Onlara değineceğiz. Öncelikle elinizde bir direksiyon modeli varsa onu subobject'e atayarak başlayabilirsiniz. Ben de elimdeki direksiyon subobject dosyasını hemen buraya çekip işlemlerime başlıyorum. Direksiyon dosyamı, subobject'imi buraya çektim. Şimdi direksiyonun olması gereken uygun pozisyon öncelikle nedir? Sağdan ya da soldan baktığımızda yatay olarak 180 derece direksiyonun konumunun bu şekilde olması gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa direksiyonu döndürmeye çalıştığınızda eksen kayması, direksiyonun salgıda dönmesi ve istediğiniz pozisyona dönmemesi olasılıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Şimdi normalde siz subobject'te direksiyon atarken bu direksiyonun pozisyonu farklı farklı yerlerde olur. Ee, Ne bileyim uzakta bir yerde olur. Yani şu bizim S orijinimiz farklı bir yerde olur büyük ihtimalle. Hata yaşıyorsanız zaten bundan dolayı yaşarsınız. Bizim bu S subobject konumuz bizim direksiyonumuzun, objemizin aslında orijini yani merkez noktası dediğimiz yer. Bizim direksiyonumuzu bu merkez noktasına tam 0'a 0 ortalamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Point modundayken öncelikle T'ye basıp üst görünüşe geçiyorum. Burada benim direksiyonumun orta noktası zaten burada Triangle tarafından rahatça belirlenmiş. Zaten ortada da bir point var. Benim direksiyonu bu eksen yönünde yukarıya doğru taşıyıp o subobject orijinimi sıfırlamam gerekiyor. Şöyle hemen olabildiğince göz kararı buraya sıfırlamaya çalışıyorum. Şu yakından da baktım biraz. Yani olabildiğince yaklaşık olarak sıfırlandı. Şimdi sağdan görünüşe geliyorum. Sağdan görünüşte de buraya sıfırlamam gerekiyor. Şu aşağı doğru çektim. Buradan tam böyle şu nokta, şu çizgi benim aslında subobjektimin durması gereken, orijinin durması gereken yer. Bu şekilde de göz kararı oturması gerekiyor. Buradan bakalım merkezinde mi? Buradan baktım. Evet merkezinde. Sağdan baktım. Burası da bu şekilde merkezinde. Tamam. O zaman bizim direksiyonumuz gerçekten merkezinde. Peki edit mode'dan çıktığım zaman direksiyon niye bu şekilde yatay hale geliyor? Hemen onun çözümünden bahsedeyim. Şimdi az önce direksiyonu 180 derece olarak yatay olarak ayarlamıştık zaten. Burada bu açı ayarlamak için Steering Driver kategorisinden şu kısımdaki bizim dereceyi ayarlamamız gerekiyor. Bunu ne kadar ayarlarsanız direksiyon açısı o şekilde ayarlanır. Bu genellikle araçlarda 70 derece olarak kullanılır. Yani ideal tutma derecesi, direksiyon derecesi genellikle budur. Şimdi siz yaptığımız değişiklikleri bu şekilde kullanırsanız direksiyon hiçbir şekilde salgılı dönme veya eksen kayması yaşamayacaktır. Eğer doğru şekilde eksenleyememiş olsaydınız hemen o şekilde nasıl gözükeceğine de bakalım. Şuradan ben direksiyonu seçeyim. Herhangi bir şöyle yukarı kaydırayım. Buradan sola kaydırayım. Şimdi burada benim eksenim orijin noktam burası. Yani bu direksiyon objesi burayı benim merkez noktam kabul ederek dönme işlemini gerçekleştirecek. Hemen dönme işlemini gerçekleştirelim. Şöyle az uzaktan bakayım. Gördüğünüz gibi orayı orijin noktası kabul ederek oradan tutuyor ve objeyi döndürüyor. Biz bunu istemediğimiz için orijin noktasına tam direksiyonun merkezini getirmemiz gerekiyor. Onu da hemen şuradan tekrar eski konumuna getiriyoruz. Şu anda normal bir şekilde merkezinde direksiyonumuz dönmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi de dönüyor. İşlemimiz başarılı. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.